Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birçok kişinin severek kullandığı, benim ise kendi deneyimlerim sonucu sevmediğim, beğenmediğim bir güneş kremini paylaşmak istiyorum. Güneş kreminin adı Missha Power Block Sun Base Tan Up Güneş Kremi. Eminim bu güneş kremini birçoğunuz görmüşsünüzdür, kullanan arkadaşlarınızdan duymuşsunuzdur veya kendiniz denemişsinizdir. Peki ben bu güneş kremini neden sevmedim, neden beğenmedim? Hadi gelin sebeplerine bakalım. Öncelikle benim yaptığım en büyük hata içerik listesine bakmadan sadece tavsiye üzerine bu ürünü almak oldu arkadaşlar. Sakın siz bu hatayı yapmayın. Bir tavsiye üzerine ya da bir kullanıcı deneyimi üzerine, olumlu bir kullanıcı deneyimi üzerine ürünü almaya karar verseniz bile mutlaka içerik listesine kendiniz göz atın. Kendi filtrelerinizden geçirin. Daha sonra ürünü alıp almamaya karar verebilirsiniz. Bu arada eğer bir ürünün içerik listesini kendi sitesinde bulamıyorsanız size tavsiye edeceğim güzel sitelerden biri de İnci Dekadör sitesi. Burada bütün ürünlerin içerik listesini güzel bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu içerik listesinde beni rahatsız eden, hoşuma gitmeyen en önemli içerik homo salat. Neden homo salat beni rahatsız etti? Çünkü homo salat birçok yapılan bilimsel çalışmada endokrin bozucu olarak belirtilen bir kimyasal filtre. Ne demek endokrin bozucu? Bazı kimyasal maddeler vücudumuza girdikten sonra deriden emiliyor. Kana karıştığında ise östrojen gibi davranarak özellikle kadın hormonları üzerinde bozucu bir etkiye neden oluyor. Homosalatta bu maddelerden biri, yapılan çalışmalar homosalatın kana geçtiği ve endokrin bozucu, hormon bozucu bir etki olduğunu kanıtlamış durumda. Dolayısıyla ben bu maddeyi içeren bir güneş kremini kullanmak istemiyorum, tercih etmiyorum. Güneş kremini kullanırken beni rahatsız eden noktalardan biri de çok kalın bir tabaka bırakması dokuda. Yani sanki cildimin üstünü tamamen örtüyor ve cildim nefes alamıyor gibi hissediyordum. Bunun sebebine baktığımızda çok fazla silikon türevi içermesi. Bakın dimetikonları, siylopentil siloksanları çok fazla görüyoruz. Yine aşağılara indiğimde burada dimetikon türevleri bakın. Çok fazla, yani içerikte bence şurada da aynı şekilde bir silikon türevi var. İçerikte normalden olması gerekenden, ki normalde kişiye göre tartışılır. Kimisi hiç silikon olmasın der, kimisi çok az düzeyde, kimisi onlara doğru olsun der. Silikon türevlerini dediğim gibi çok fazla görüyorum. Bir de güneş kremlerinin çoğunda var ama keşke olmasa arkadaşlar. Bakın şu içerik alüminyum hidroksit. Yani şöyle söylemeliyim, bizler tüketici olarak bilinçlendikçe ve talepte bulundukça bu içerik listeleri değişecek, değiştiriliyor da. Şimdi bir güneş kremi niye alüminyum içersin? Yani alüminyum içermeden bu güneş kreminin beklenen etki yapılamaz mı? Tabii ki de yapılabilir. Neden ben yüzüme alüminyum süreyim diye bir soruyu tüketici olarak bizler üreticilere iletmeliyiz. Bunu sormalıyız diye düşünüyorum. Yine cilt bakım ürünlerinde hiç sevmediğim bir şey de parfüm içermesi. Benim parfüme karşı ciddi anlamda bir alerjim var. Cilt bakım ürünlerindeki parfümlere karşı. Ancak bu üründeki parfüm beni hiç rahatsız etmedi. Hatta güzel bile koktuğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki olmasa daha iyi olurmuş diyebiliriz. Ben kullanıcı deneyimi olarak ürünü sevmesem de tabii ki bu ürünün çok fazla seveni var. Çok fazla kullananı var. Sevenlerinden de çok güzel yorumlar aldım ki bu yorumlar üzerine zaten ürün almaya karar vermiştim. Peki sizin bu ürün hakkında yorumlarınız neler? Ürünü kullandınız mı? Kullandıysanız cildinizde bıraktığı etkiyi nasıl buldunuz? Bu arada şunu da ekleyeyim. Benim bahsettiğim bu olumsuzluk özellikler güneş kreminin korumasının yetersiz olduğunu asla göstermez. Tabii ki de güneş kreminin yeterli bir koruma gücü olduğuna inanıyorum. Ama ben burada içerdiği içeriklerden dolayı rahatsız olduğumu ve ciltte bıraktığı hissiyatı sevmediğimi belirtmek istedim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımın büyümesine destek olmak için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşça kalın.